Selamun aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün size fakir bir gencin içtenliğiyle başlayan ve sabrın sonunda nasıl bir lütfa dönüştüğünü anlatan ibretlik bir menkıbe aktaracağım. Hazırsanız Menkıbeler Kitabı'nın yeni sayfası açılıyor. Vaktiyle kerpiçten evlerle dolu küçük bir köyde Ali adında fakir bir genç yaşarmış. Babasından geriye sadece bir koyun kalmış. Geçimini onun sütüyle sağlarmış. Günler geçtikçe koyun yaşlanmış, sütü azalmış. Açlık Ali'nin kapısını çalmış. Bir gün koyununa uzun uzun bakmış ve içinden şöyle demiş: "Artık bana faydası kalmadı ama o babamdan bana kalan son hatıra. Yine de satmam gerekiyor." Ağır adımlarla köyün pazarına inmiş. Pazar kalabalıkmış. Her yerde sesler, kokular, alışveriş eden insanlar varmış. Fakat Ali köşede durup ne yapacağını bilememiş, kalbi kararsızlıkla çarpmış. Tam o sırada yüzünden iyilik akan yaşlı bir adam yanına yaklaşmış ve "Evlat, bu koyun satılık mı?" diye sormuş. Ali, "Evet, biri almak isterse satacağım." demiş. Yaşlı adam hüzünle başını eğmiş ve "Param yok ama elimde eski bir harita var." demiş. "Bu harita ulaşamadığım bir hazineye ait. Onu sana koyun karşılığında veririm. Eğer içinde bir hayır bulursan senin rızkın olur. Olmazsa da sevabın Allah katında yazılır. Çünkü bu koyunun sütüne muhtaç bir çocuğu sevindireceksin." Ali susmuş. Uzun süre düşünmüş. Bir yanda koyununa, bir yanda yaşlı adamın elindeki haritaya bakmış. İçinden geçirmiş. Ya harita bir kandırmaca ise, o zaman hem koyunumdan olurum hem hiçbir şey kazanamam. Ama ya doğruysa? Sonra başını kaldırıp yaşlı adama bakmış. Adam haritayı göğsüne bastırmış, sanki kaybolmasın diye sakınır gibi koruyormuş. Yaşlı adam elindeki sararmış haritayı yavaşça Ali'nin avucuna bıraktı. "Al, incele evladım." dedi. "Şu işaretlere bak. Burada eski bir hurma ağacı, şurada yıkılmış bir duvarın izi, burada da bir sarayın resmi var. Bu küçük noktalar da sanki adımların sayısını gösteriyor." Ali'nin kalbi bir an daraldı. Ama sonra içindeki yumuşak bir ses yaşlının o masum sözlerini hatırlattı. Muhtaç bir çocuğun süt bekleyişini. Derin bir nefes aldı ve saygıyla "Amca" dedi. "Ben son kalan varlığımı belirsiz bir maceraya feda etmek istemem. Ama aynı zamanda gerçekten ihtiyacın varsa seni geri çevirmek de istemem. Eğer söylediklerin doğruysa Allah bu işten bana bir hayır nasip eder." Yaşlının yüzü minnettarlıkla aydınlandı. "Allah senden razı olsun evladım." dedi sevinçle. "Vallahi niyetim sadece merhametti." Ali yumuşak ama kararlı bir sesle karşılık verdi. "O halde aramızda bir yazılı belge olsun. Pazardaki insanlar da şahitlik etsin. Ben koyunu sana veriyorum, sen de haritayı bana. Bundan sonra ne senin bana ne de benim sana borcum kalır." Yaşlı adam başını onaylarcasına salladı. İkisi birlikte pazarda dürüstlüğüyle tanınan iki kişiyi çağırdılar. Yaşlı adam haritanın hikayesini kısaca anlattı. Aralarındaki anlaşma pazardaki bir yazıcı tarafından küçük bir kağıda yazıldı ve Ali'nin küçük mührüyle mühürlendi. Sonra değiş tokuş yapıldı. Yaşlı adam koyunu sevinç gözyaşlarıyla teslim aldı. Ali ise haritayı eline alırken omuzlarında garip bir ağırlık hissetti. Sanki bu kağıt onu bilinmez bir yola sürükleyecekti. Tam ayrılacaklarken yaşlı adam elini Ali'nin omzuna koydu ve titrek bir sesle "Evladım" dedi. "Belki seni bir daha görmem ama Rabbimden dilerim ki bu iş senin için bir hayır kapısı olsun. Eğer hazineyi bulursan Allah'ın rahmetini hatırla. Bulamazsan da şükret. Çünkü bugün bir yavru aç kalmadı." Ali başını eğdi. "Allah bizlere hayırlı olanı nasip etsin." dedi içtenlikle. Böylece ikisi ayrıldılar. Yaşlı adam koyunu büyük bir sevinçle sürüp uzaklaştı. Ali ise elindeki haritaya sıkı sıkı sarılmış halde yürüyordu. Cebinde para, torbasında yiyecek yoktu ama içinde garip bir huzur vardı. Sanki yoksulluğuna rağmen kendini dünyanın en zengin kişisi gibi hissediyordu. Ali eve döndüğünde güneş batmak üzereydi. Sessizce oturdu, küçük lambasının titrek ışığında haritayı çıkardı. Gözleriyle çizgilerin izini sürdü, sembolleri dikkatle inceledi. Haritada yıkık bir surun kalıntılarını, eski bir şehrin işaretini ve geniş bir avlunun içinde yer alan yaşlı bir hurma ağacını gösteren çizimler vardı. Uzun uzun baktı onlara, sonra başını eğip fısıldadı. "Ya Rabbi,
Eğer bunda hayır varsa bana göster. Yok eğer şer ise beni ondan uzak tut. Sen benim halimi, zayıflığımı ve ihtiyacımı benden iyi bilirsin. Açlık ve yorgunluk onu hafifçe sersemletmişti ama uyuyamıyordu. Haritadaki çizgilere tekrar baktı. Sanki eski bir yazıyı çözer gibi dikkatle okumaya çalıştı. Sonra içinden bir kararlılık geçti. Artık tereddüt etmeyeceğim. Eğer bu rızkım ise kimse benden önce ulaşamaz. Eğer bir imtihan ise sabırla taşırım. Haritayı özenle katladı, yanına koydu. O gece uykuya dalmadan önce kalbinde tek bir niyet vardı. Sabahın ilk ışığıyla yola çıkmak. Oysa bilmiyordu ki bu yol onu veba ile sönmüş bir şehre, bir hurma ağacının gölgesinde saklı bir sırrın yanına ve kaderinde yazılı bir sandığa götürecekti. Uykuyla uyanıklık arasında yaşlı adamın sesi yankılandı kulağında. Sanki uzaktan gelen bir dua gibiydi. Bir şey bulursan Allah'ın rahmetini hatırla. Ali hafifçe gülümsedi. Gözlerini kapadı, kalbi huzurla doluydu. Artık karar verilmişti, geri dönüş yoktu. Sabahın erken saatinde evinden çıktı. Güneş yumuşak ışıklarını seriyordu ama yakında kavurucu sıcak gelecekti. Yanına küçük bir su kırbası, kuru bir ekmek parçası aldı, kuşağını sıkıca bağladı ve yürümeye başladı. Bu kadar uzun bir yola ilk kez çıkıyordu. Öğleye doğru sıcak öyle arttı ki nefes almak bile zorlaştı. Küçük bir kayanın gölgesine oturup biraz su içti, ekmeğinden ufak bir parça yedi, sonra yeniden yürüdü. Gece olduğunda kumları yatağa, gökyüzünü örtüsü yaptı. Yıldızlara bakarken fısıldadı. Allah'ım beni yalnız bırakma, açlıkta, susuzlukta sen yanımda ol. Göğsünde hem umut hem korku vardı ama içinde derin bir güvende yeşermişti. Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden yola koyuldu. Boğazı kupkuruydu, adımları ağırlaşmıştı. Öğleye doğru uzakta bir kervan gördü. Develer yüklüydü, adamlar çölün ortasında ilerliyordu. Ali sevinçle hızlandı, onlara yetişip selam verdi. "Biraz su verir misiniz?" diye sordu yorgun bir sesle. Adamların biri su kırbasını uzattı, sonra merakla sordu. "Yalnız başına nereye gidiyorsun böyle?" Ali uzak ufku işaret ederek "Eski bir yıkıntıyı arıyorum. Rabbimle aramda bir mesele var." dedi. Adamlar birbirlerine kuşkulu bakışlar attılar. İçlerinden biri alçak bir sesle arkadaşına fısıldadı ama Ali duydu. "O veba diyarına gidiyor. Oraya giden bir daha dönmez." Bu söz Ali'nin yüreğine taş gibi oturdu. Bir an duraksadı. Dönmeli miydi? Ama sonra elini cebine atıp haritayı sımsıkı tuttu. "Eğer ölümse Allah dilerse beni korur. Eğer bir sınavsa ondan kaçış yok," dedi kendi kendine ve arkasına bile bakmadan kervanı geride bıraktı. Üçüncü gün öğle vakti rüzgar aniden şiddetlendi. Kısa sürede kum fırtınasına dönüştü. Gökyüzü karardı, göz gözü görmez oldu. Ali elbisesini yüzüne sardı, rüzgara karşı eğilerek ilerlemeye çalıştı. Ama kumlar yüzüne gözüne doluyordu. Sonunda elleriyle yeri kazdı, bedeninin yarısını kuma gömüp fırtınanın geçmesini bekledi. Saatler boyu o halde kaldı. Rüzgar oluyor, kum boğazına doluyordu. Kalbi savaş davulları gibi atıyordu ama dudaklarından şu söz eksik olmadı. "Eğer Allah benim ölümümü yazsaydı şimdiye kadar ölmüş olurdum. Ama hala yaşıyorsam bunda bir sır vardır." Sonunda fırtına dindi. Ali mezarından çıkmış biri gibi kumların içinden doğruldu. Etrafına baktı, yol tamamen kaybolmuştu. Çöl tanınmaz hale gelmişti. Göğe baktı, secdeye kapanıp toprağa dokundu. "Elhamdülillah," dedi yorgun bir sesle. "Beni yaşattın ki başladığım yolu tamamlayayım." Dördüncü günün sabahı bedeninde derman kalmamıştı. Kırbasında sadece birkaç damla su vardı. Suyu dikkatle içti, ekmek çoktan bitmişti. Buna rağmen yürümeye devam etti. Adımlarını sürülerek, haritaya bakıp işaretleri yeniden kontrol ederek ilerliyordu. Güneş batıya eğildikçe uzakta kumların ortasında belirsiz gölgeler seçilmeye başladı. Gözlerini ovuşturdu, emin olamadı. Uzakta çökmüş duvarlar, kurumuş hurma ağaçları ve eğilmiş eski binalar görünüyordu. Önce bir serap sandı. Çölün sıcak nefesi gözünü aldatıyor olmalıydı. Ama her adımda şekiller daha netleşti. "Yoksa bu zamanın unuttuğu o şehir mi?" diye mırıldandı. Sesi neredeyse fısıltıya dönmüştü. Önünde devasa ama kırılmış kapılar vardı. Evler boş, sokaklar sessizdi. Hava bile ölüydü. Sanki ölüm bu şehrin en eski sakiniydi. Ali'nin içine ürperti doldu. Yıkık bir evin eşiğine oturdu, başını soğuk duvara yasladı.
Gözleri doldu, dudaklarından yorgun bir ses döküldü. 4 gündür açım, susuzum ama işte buradayım. Yarın araştırırım, yarın öğrenirim. Peşinden gittiğim şey bir hayal mi yoksa Rabbimin bana yazdığı bir rızık mı? Sonra başını kaldırdı, göğe baktı ve mırıldandı. Rabbim sen bana yetersin, sen ne güzel vekilsin. Güneş harabelerin arkasında kaybolurken içini garip bir his kapladı. Anladı ki bu yolculuk bitmemişti. Asıl imtihan bu ıssız şehirde yeni başlıyordu. Sabah olduğunda hafif bir serinlik dolaşıyordu taş duvarların arasında. Ali gözlerini açtı. Ortalık sessizdi. Neredeyse ürkütücü bir sükûnet hakimdi. Ahşap kapılar çürümüş, paslı menteşelerinden sarkmıştı. Sarayların sütunları eğilmiş, sanki yorgun nefeslerle ayakta duruyordu. Her köşede taş yığınları, yıkıntılar ve sessizlik hakimdi. Ali, ürkek adımlarla şehrin içine doğru yürüdü. Kalbi sıkışıyor, her yankı duyduğunda irkiliyordu. Fakat biliyordu, artık geri dönemezdi. Ali, temkinli adımlarla harabelerin arasında ilerliyordu. Her taşın ardında, her gölgenin içinde geçmişin yankısı gizliydi. Duvarlarda zamana yenilmiş desenler, sanki bir zamanlar burada hayatın nasıl aktığını anlatır gibiydi. İçeri doğru yürüdükçe sessizlik daha derin, hava daha ağır oluyordu. Toz kokusuna eski bir nem karışmıştı. Bir evin eşiğinde durdu. Kapısı yarı açıktı, rüzgar esince gıcırdayarak sallanıyordu. İçeri girdi. Ortada devrilmiş bir masa, köşede kırık bir testi, yerde ise yarısı toprağa gömülmüş bir taş sandık vardı. Gözleri o sandığa takıldı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. "Acaba bu mu?" diye fısıldadı kendi kendine. Eğilip elleriyle üzerindeki toprağı temizledi. Sandığın kapağı paslanmıştı ama şekli hala sağlamdı. Ali içini saran heyecanla kapağı kaldırmaya çalıştı. Ancak kapağın köşesi sıkışmıştı. Bir taş parçasıyla zorlayarak açtı. İçeriden kuru bir toz bulutu yükseldi. Ardından göz alıcı bir ışıltı belirdi. Sandığın içinde güneşin son ışıklarıyla parlayan altın işlemeli bir kap ve yanında küçük bir tomar vardı. Ali'nin elleri titredi. Altına değil, tomarın üstüne uzandı. Çünkü içinden gelen bir ses, esas değerin orada olduğunu söylüyordu. Tomarı açtı. Eski yazıyla yazılmış birkaç satır dikkatini çekti. Kim bu emaneti sabırla bulursa, bilsin ki servet altınla değil, imtihanla ölçülür. Bu şehir vebadan değil, hırsın ateşinden yandı. O ateşi söndürecek olan kalbinde kanaat taşıyandır. Ali'nin gözlerinden yaşlar süzüldü. Elindeki kağıdı göğsüne bastırdı. O an anladı ki aradığı hazine ne altındaydı ne gümüşte, Rabbine teslimiyetindeydi. Dizlerinin üstüne çöktü, toprağa kapanarak dua etti. "Ey Rabbim, beni boş döndürmedin. Susuzluğuma sabır, yorgunluğuma anlam verdin. Bu haritayı rızık sanmıştım, oysa bana sabrın kıymetini öğrettin." Güneş, Harade'nin taşları arasından son bir kez süzülürken Ali başını kaldırdı. Kalbinde derin bir huzur vardı. Artık ne açlık ne yorgunluk hissediyordu. Çünkü biliyordu, bulduğu şey bir hazine değil, bir hakikatti. Rızkın bazen bir ekmekte değil, sabreden bir kalpte saklı olduğunu unutmayın. Bu gerçekten bir hazineden fazlasıydı. Çünkü sandığın içinde sadece altın yoktu. Dikkatle korunmuş, deri bir kılıfın içinde sarılmış eski bir tomar da vardı. Ali büyük bir ihtiyatla tomarı kontrol ederek açıyordu ve içinden bir not çıktı, zarif bir yazıyla şu satırlar yazılıydı. "Bu mal Selim bin Abdurrahman'a aittir. Zor zamanlarda buraya emanet ettim. Bu kızım Cemile'nin mirasıdır. Kim bu hazineyi bulursa bilsin ki bu onun hakkı değil, kızımın emanetidir. Onu Cemile'ye ulaştıran emaneti korumuş olur." Ali'nin gözleri bir anda o isme takıldı. Cemile, kalbi titredi. Sanki yer ayağının altından kaydı. Bu ismi biliyordu, çok iyi biliyordu. Cemile, köyde büyüyen yetim bir kızdı. Onu her gün kendisini büyüten yaşlı kadının evinin önünde görürdü. Kendi kendine mırıldandı. "Cemile mi? Bu kız o mu? Demek Selim'in kızı. Bu hazine onun hakkıymış."
Bir anda altının ışıltısı gözünde sönüp gitti. Artık parıltı değil, bir yük gibiydi o. Ellerinin titrediğini fark etti. Kağıdı sıkıca tuttu, tekrar okumaya başladı. Zihni kabul etmek istemiyor, kalbi direniyordu. Sonunda dizlerinin üstüne oturdu, başını eğdi. Kısık bir sesle fısıldadı. "Ben rızkımı bulduğumu sanmıştım. Meğer imtihanımı bulmuşum. Bu hazine bana değil, ona ait. Şimdi asıl sınavım başladı. Emanete sadık kalabilecek miyim?" Ali hurma ağacının gölgesinde oturdu. Önünde sandık, elinde kağıt vardı. Defalarca aynı cümleye döndü. "Kızım Cemile." Anladı ki kader bütün ipleri ellerine toplamıştı. Harita, çöl, hazine ve sonunda bu isim. Altına baktı, ışığı hala parlıyordu ama içinden bir ses yankılandı. "İstersen bu hazineyi kendine ait sayarsın, kimse bilmez. Cemile bilmiyor, köylüler bilmiyor. Hayatını değiştirebilirsin ama bil ki bu onun babasının malı." Ali'nin içi daraldı. İçi birbirine zıt düşüncelerle doldu. Biri nefsi, diğeri vicdanıydı. Ve o an anladı ki gerçek hazineyi bulmak kolay ama onu doğru yere teslim etmek asıl sınav oydu. Kağıtta yazan satır gözlerine yeniden takıldı. "Bu mal kızım Cemile'ye emanettir." Ali'nin elleri titredi, yüreği sızladı. İçinde bir ses yankılandı. "Bunu almak emanete ihanet değil mi? Allah buyurmadı mı? Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder." Ellerini yüzüne kapattı, gözlerinden yaşlar süzüldü. Fısıldadı. "Ya Rabbi, ben fakirim, ben açım, ellerim boş, midem yanıyor. Peki ya şimdi ne yapayım? Bu kadar çabanın sonunda elim bomboş mu döneyim?" O gece uzun süre düşündü. Vicdanı ve nefsi birbiriyle çatışıyordu. Yorgunluk, açlık ve kararsızlık onu iyice bitirdi. Sonunda kararını verdi. Hazinenin sahibini bulacaktı. Sandığı sırtına aldı, yük o kadar ağırdı ki sanki bir dağ taşıyordu. Her adımı öncekinden daha zor, daha sancılıydı. Fakat onu asıl zorlayan omzundaki değil, içindeki yüktü. Yürürken içindeki ses: "Bu senin rızkın. Allah seni buraya kadar getirdi. Açlığa, susuzluğa sabrettin. Bu ödül senindir." Ama hemen ardından başka bir ses yankılanıyordu. "Bu altın değil, emanettir. O yetim kızın hakkıdır. Onu alırsan Rabbinden nasıl saklanacaksın?" Ali bir an gözlerinin önüne Cemile'nin çocukluğunu getirdi. Köyün sokaklarında yaşlı kadının yanında yürüyen o ince yüzlü, sessiz, yoksul kız. Gözlerinin önünden gitmedi o görüntü. "Bu parayı alamam," dedi kendi kendine. "Çünkü kağıdın üstünde onun adı yazıyor. Bu onun hakkı, babasının mirası." Yol boyunca bu düşünceyle boğuştu. Ne nefesi kaldı, ne gücü. Köyün sınırına vardığında dizleri titriyordu. Yakındaki bir kayanın üstüne oturdu, başını eğdi. Kendi kendine mırıldandı. "Eğer susarsam bu pişmanlık ömrümün sonuna kadar beni yer bitirir. Eğer emaneti geri verirsem açlıktan ölürüm. Ama neye yarar zenginlik eğer içinde ihanet varsa?" Derin bir nefes aldı. Yüzünü rüzgara döndü. Kararını vermişti. Ayağa kalktı ve yavaş adımlarla köyün içine yürüdü. Köy meydanına vardığında orada oturan yaşlı şeyh ve yaşlılara selam verdi. Kalbi hızlı atıyordu, sesi titriyordu ama susturamadı kendini. "Ey amcalar," dedi saygıyla, "size bir mesele danışmak istiyorum. Cemile adında bir yetim kız var ya, onun aslı nedir? Nereden geldi? Kimin kızıdır?" Yaşlı şeyh derin bir iç çekti. Diğerleri birbirine baktı. Sessizlik çöktü. Sonra derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. "Cemile'yi biz yıllar önce bulduk evlat. Çölün kıyısında ölmek üzereydi. Yanında bir adamla bir kadın vardı. İkisi de cansızdı." Yaşlı şeyh derin bir nefes aldı ve devam etti. "O gün hava kavurucu sıcaktı. Susuzluktan nefes almak bile zordu. Onları o halde bulduğumuzda adamla kadın can vermişti ama küçük bebek hala nefes alıyordu. Onun babası olduğunu kolundaki dövmeden anladık. Üzerinde Selim yazıyordu. Aynı işaret bebeğin kolunda da vardı. Böylece Cemile'nin kim olduğunu öğrendik. Onu köye getirdik. Allah'ın evlat vermediği yaşlı bir kadın onu büyüttü. O da bugün gördüğün genç kıza dönüştü. Bildiğimiz bundan ibaret evladım."
Ali'nin içi sızladı. Bir an için gökyüzüne baktı. O zaman anladı ki her şey bir yere varıyormuş. Yıllarca süren yoksulluğu, çölün sınavı, o yaşlı adam, harita ve hazine, hepsi bir emanetin yerine ulaşması içindi. Anladı ki fakirliği bir yük değil, bir hazırlıktı. Rabbi onu emaneti taşıyacak bir yürekle sınamıştı. Ama kalbindeki fırtına dinmemişti. O gece boyunca uyuyamadı. Ya bu mektubu saklasam diye düşündü. Kimse bilmezdi. Zengin olurdum, hayatım değişirdi. Onca yılın yokluğuna karşılık bu adil değil mi? Sonra içinden başka bir ses cevap verdi. Zenginlik emaneti çiğneyenin başını değil, kalbini ezer. Yetimin gözyaşını çiğneyerek kurulan saray aslında bir yıkıntıdır. Ali'nin gözlerinden yaşlar aktı. Başını dizlerine yasladı, uzun süre ağladı. Fakat sabah olunca kararında bir zerre tereddüt kalmamıştı. Hakkı sahibine vereceğim dedi sessizce. Çünkü emanete ihanet eden huzurunu kaybeder. Güneş doğarken sandığı kollarına aldı. Köyün dar sokaklarından geçerken kalbi hızla atıyordu. Yol kısaydı ama ona bitmek bilmeyen bir yol gibi geldi. Nihayet yaşlı kadının evinin önüne vardı. Bir süre kapıya baktı, nefesi titredi, sonra yavaşça vurdu. Kapı aralandı. Yaşlı kadın kapının eşiğinde belirdi. Beli bükülmüş, yüzü çizgilerle doluydu. Ama gözlerinde sıcak bir merhamet vardı. Ali'nin kollarındaki eski sandığı görünce şaşırdı. "Hayırdır evladım, nedir o elindeki?" dedi. Ali başını eğdi, sesi kısıldı. "Cemile'yi görebilir miyim ana? Söylemem gereken bir şey var. Hem sana hem ona." Kadın içeri döndü, ardından genç bir kız çıktı. Yüzüne bakan o duru bakışlardaki masumiyeti görürdü. Yüzünde silinmemiş bir hüzün izi vardı. Ali onu görünce konuşamadı bir an. Sanki nasibinin ayağına gelmişti. Ali yere oturdu, sandığı önlerine koydu. "Dinleyin," dedi titreyen bir sesle. Sonra başından geçenleri anlatmaya başladı. Koyununu nasıl sattığını, yaşlı adamla pazarda nasıl karşılaştığını, haritayı nasıl aldığını, çölde nasıl yol aldığını ve sonunda o terk edilmiş şehri nasıl bulduğunu bir bir söyledi. Ali sözünü tamamladıktan sonra derin bir nefes aldı. Sonra başını eğip devam etti. "Kazdım, hurma ağacının dibini ellerimle kazdım ve orada bu sandığı buldum. İçinde altınlar, bir de eski bir kağıt vardı." Elini uzatıp deri kılıf içindeki mektubu çıkardı. Kağıdı Cemile'ye uzattı. "Bak," dedi, "burada babanın adı yazılı. Bu mal Selim bin Abdurrahman'a ait ve bu yazıda açıkça belirtilmiş. Bu hazine kızım Cemile'nin hakkıdır. Onu bulan emaneti sahibine ulaştırsın." Cemile'nin elleri titredi. Kağıda baka kaldı, dokunmaya kıyamadı. Ali'nin sesi yavaşça titredi. "Ben o hazineyi buldum ve sana getirdim. Bu senin hakkındır." Yaşlı kadının gözlerinden yaşlar süzüldü. Ali'nin ellerini tuttu, hıçkınıkları arasında yalnızca şunu diyebildi: "Allah senden razı olsun evladım. Hayatımda senin kadar temiz kalpli birine denk gelmedim. Rabbim seni her daim korusun." Cemile dizlerinin üstüne çöktü, kağıdı kalbine bastırdı. "Babam, annem, bu gerçekten onların mirası mı?" dedi ağlayarak. "Ben hep kim olduğumu bilmeden yaşadım. Benim bir geçmişim olmadığını sanıyordum. Ama bugün hem babamın adını hem de emaneti getiren bir iyilik gördüm." O anda evin içi sessizliğe büründü. Yaşlı kadınla Cemile ağlıyor, Ali başını eğmiş susuyordu. Dışarıdaki birkaç komşu içeriden gelen duayı ve ağlama sesini duyunca kapıya yaklaştı. Merakla sordular, yaşlı kadın olup biteni anlattı. Haber yavaş yavaş yayıldı. Herkes Ali'nin emaneti sahibine ulaştırdığını duydu. Köyün şeyhi vakur adımlarla meydana geldi. Halkın önüne geçti ve yüksek sesle konuştu. "Ey insanlar! Ali öyle bir iş yaptı ki benzerini duymadık. Açlıkla, susuzlukla sınandı, eline bir hazine geçti ama emaneti gizlemedi. Onu sahibine ulaştırdı. İşte böyle olur gerçek erler. Hakkı bilen, emaneti koruyan, nefsine hükmeden." Oradakiler başlarını sallayıp "Allah razı olsun Ali'den," dediler. Şeyh bir süre sustu, sonra gür sesiyle devam etti. "Cemile yalnız bir kız. Ali onun hakkını gözetti, emaneti korudu. Ben derim ki böyle bir adam Cemile'ye yoldaş olur. Ne düşünürsün Ali?" Ali bu sözleri duyunca mahcup oldu, utançtan başını öne eğdi. Gözlerini yerden kaldırmadan konuştu. "Ey amca, korkarım ki insanlar yanlış anlar.
Zannederler ki ben bu emaneti evlenmek ya da mal edinmek için geri verdim. Oysa ben bu işi yalnızca Allah rızası için yaptım. Beni şüpheye düşürecek bir duruma koymayın. Şeyh gülümseyip başını salladı. Sözlerin bize örnek oldun evladım dedi. Ama istersen Cemile'ye ve onu büyüten annesine de soralım. Onlar da razı olursa bu iş hayırla tamam olur. Kalabalık sustu, herkes Cemile'ye baktı. O ise başını öne eğmiş, gözlerinden sessizce yaşlar süzülüyordu. Ali kalabalığın arasından usulca geri çekildi. Emaneti yerine getirmişti, içi rahattı ama yorgundu. O an sadece sessizliği istedi. Uzun yıllar süren yokluğun ardından sonunda kalbi sükunete kavuşmuştu. Ali evine döndü. İçinde yalnızca bir cümle yankılanıyordu. Ben emaneti verdim, Rabbim sen de kalbime huzur ver. Fakat mesele orada bitmedi. O sırada yaşlı kadının evinde yaşlı kadın ve Cemile aralarında dertleşiyordu. Kadının gözleri dolmuş, sesi titremesine rağmen kararlıydı. Kızım dedi. Allah bu genci büyük bir imtihanla sınadı. O bu sınavdan yüzü ak çıktı. Köyümüzde ondan daha dürüst, ondan daha efendi birini görmedim. Eğer onunla evlenirsen ne canından korkarsın ne malından. Emanetine sahip çıkacak birini Allah karşına çıkardı. Cemile başını öne eğdi, utanarak sustu. Ama kalbinin derininde yaşlı kadının sözlerinin doğruluğunu hissediyordu. O gün Ali'nin yüzünde gördüğü samimiyet, sesinde duyduğu doğruluk ona güveni yeniden öğretmişti. Uzun yıllar süren yetimlik acısının ardından ilk kez yüreğine güven duygusu yerleşti. Sabah olduğunda yaşlı kadın bastonuna dayanarak köy meydanına gitti. Şeyhin huzuruna çıktı. Halk toplanmıştı. Kadın kararlı bir sesle konuştu. Ey şeyh, ey köy halkı! Bu genç emaneti sahibine ulaştırarak Allah'ın rızasını kazanmıştır. Böyle bir adamı başka hiçbir kıza layık göremem. Ben Cemile'yi Ali'ye vermek istiyorum. Kızımı ondan başkasına teslim edemem. Şeyh gülümsedi, başını onaylarcasına salladı ve birini gönderip Ali'yi çağırttı. Genç adam geldiğinde gözleri yere bakıyordu, yüzü mahcup, aklı karmakarışıktı. Şeyh ona meseleyi anlattı. Ali'nin sesi titredi, yüzü kızardı. Ben korktum efendim dedi. İnsanlar yanlış anlar diye çekindim. Emaneti verirken bir karşılık beklemedim. Fakat eğer bu Allah'ın yazdığı bir kaderse ona razıyım. Yaşlı kadın ellerini semaya kaldırdı, gözlerinden yaşlar süzülürken dua etti. Allah'ım bu gençlerin yuvalarını huzurla doldur. Aralarına sevgi, merhamet ve sadakat ver. Bu köyde doğruluğun ve dürüstlüğün örneği olsunlar. Köy halkı duayla eşlik etti. O gün büyük bir düğün yapılmadı, gösterişli sofralar kurulmadı. Ama her kalpte bir sevinç vardı. Çünkü herkes biliyordu ki bu nikahın şahidi bizzat Allah'tı. Ali ile Cemile sade bir evde hayatlarına başladılar. Fakirdiler fakat köyün tamamı onların dürüstlüğünden, sadakatinden söz ediyordu. Cemile bir gün gülümseyerek Ali'ye döndü ve dedi ki, "Gel, dükkanını yeniden aç. Babamın malı doğru ellerde bereket bulsun." Ali, Cemile'nin sözünü dinledi. Eski dükkanını yeniden açtı. Köylüler ne getirirse adaletle tarttı. Eksik tartmadı, fazla almadı. Kısa zamanda Allah'ın izniyle güzel kazanmaya başladı. Civardaki köylerden bile gelip alışveriş yapanlar arttı. Herkes bilirdi ki onların terazisinde hileye yer yoktu. Zamanla rızıkları arttı, ticaretleri büyüdü. Allah onların emeğine bereket kattı. Ama bu bolluk Ali'nin kalbini değiştirmedi. O yine aynı mütevazı adam olarak kaldı. Kazancının bir kısmını her zaman yoksullara ayırdı. Dul kadınlara, yetim çocuklara, kimsesizlere yardım etti. Ne zaman biri bu bereketin sırrı nedir diye sorsa, gülümseyerek şöyle derdi: "Bu Allah'ın lütfudur. Ben sadece bir emaneti yerine getirdim. Allah emaneti koruyana rızkın kapılarını açar." Yıllar geçti, Allah onlara bir oğul ve bir kız nasip etti. O ev bir zamanlar yalnızlığın sessizliğine gömülürken artık çocuk gülüşleriyle doldu. Ali bir zamanlar fakirliğini kader sanmıştı. Oysa Rabbi emanetiyle onu hem rızıkta hem şerefte yüceltmişti. Ve böylece dostlar Ali ile Cemile'nin hayatı sade ama huzurla sürdü. Fakirlik yerini berekete, yalnızlık yerini mutluluğa bıraktı.
Onları tanıyan herkes, dürüstlüğün, iyi kalbin ve Allah'ın rızasının insanı nasıl yücelttiğini gördü ve ders çıkardı. Rabbim, dürüstlüğün ve sabrın karşılığını her zaman Ali gibi alan kullarından eylesin. Yeni bir Menkıbeler kitabında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun dostlarım.